Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi, ay ve stelyum terazilerde dinleyebilir arkadaşlar. Yıllardır söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili terazi burcu. Bakalım 2025 Eylül ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir terazi burcu. Değilse bile en kısa sürede ne derdin, ne sıkıntın varsa, seni üzen, yoran ne varsa, ne kadar kötü enerji, ne kadar kötü insan varsa, kötü durum varsa hayatından en kısa sürede özellikle Eylül ayından itibaren gitmesini diliyorum terazi burcu ki böyle bir şey hissettim sizde nedense. Bakalım. Arkadaşlar direkt para altılısıyla başladık terazi burcu. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Demek ki şimdi ilk kart her zaman uğurludur arkadaşlar. Ben ilk kartı her zaman siftah derim. Siftah derim ve siftah diyorum. Demek ki böyle açılışı paralarla yaptık ve para altılısıyla yaptık. Almak, vermek terazi burcu. Demek ki Eylül ayı senin için, yani en başta söylediğim şey boşuna değilmiş. Yaptıklarının ve emeklerinin karşılığını alma ayı olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda terazi burcu ne kadar verdikçe o kadar alabileceğin yardım temalarının, bakın alan el, veren el. Yardım temalarının çok baskın olabileceği, yardımlar görebileceğin ve aynı zamanda yardımlar alabileceğin ki 6 serisi Tarot'un en keyifli serisidir arkadaşlar, yani öyle söyleyeyim. Böyle bir ay olacak ya senin için ve para konularında gerçekten çok tatlı, çok lezzetli, çok seni tatmin edebilecek bir noktaya geleceksin gibi. Burada bazı hani böyle birilerine jestler yapabilirsin. Aynı zamanda sen de bazı jestlerle ve yardımlarla karşılaşabilirsin ve bunlar sadece maddi değil manevi olarak da olacak diyor terazi burcu. Bakalım nedir diyelim, başka neler gelecek. Aziz kartı. Şimdi işte burada arkadaşlar kesinlikle bir hak ediş var. Pek çok terazi burcu kendi şirketini kurabilir. Kendi işini açabilir. Bakın Eylül ayının enerjisi çok yüksek. Hani bu ay artık böyle bir karar verip 6'sından sonra, özellikle 16'sından sonra, bazılarınız böyle 26'sına doğru kayabilir ama 16'sından sonra net arkadaşlar. 6'sı ve 5'i civarı bu kararı verebilirsin. Evet, artık ben kendi işimi yapıyorum. Artık ben bu mesleği icra etmeye başlayacağım. Artık işte kendi şirketimi açacağım. Kendi işini açıyorsan işinle ilgili farklı bir yöntem, farklı bir sistem. İşte iyi bir muhasebeci bulabilirsin, iyi bir mali müşavir bulabilirsin. Böyle güzel bir başlangıç var, yani yeni bir sisteme geçmek var. Eylül ayında danışmanlık yapabileceğin, özellikle danışmanlık yapan arkadaşlarım varsa, avukat arkadaşlarım, muhasebeci arkadaşlarım, mali müşavir arkadaşlarım, doktora arkadaşlarım, yani böyle ilişkilerle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili, insanlara yön veren psikologlar da aynı şekilde arkadaşlar. Danışmanlık alanlar, insanlara her anlamda hizmet eden, yani hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarım ekstra bir şanslı olacaksınız. Aynı şekilde bu mesleklerde çalışan kişilerden de destekler alabilirsin. Fakat burada ana konu ve ana tema senin kariyerinle ilgili büyüme yaşayabileceğin bir ay olacak diyor terazi burcu ve kariyerinle ilgili bazı önemli, bazı resmi işlemlerin olacak. Özellikle 6'sına kadar yazın ama ben daha çok hani 16'sından sonra bu durumun harekete geçeceğini gösteriyor aslında arkadaşlar. Terazilerde bir heyecanlandım her zamanki gibi. Yani terazinin gerçekten, şimdi aslanları çok seviyorum. Terazinin bendeki yeri çok 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 ayrı. Terazinin o minnoşluğu, kibarlığı, zarafeti ayrı bir şey. Ama her zaman söylediğim gibi her burcun iyisi var, kötüsü var. Olgunlaşan var, olgunlaşmayan var. İnsan olan var, insan olmayanlar. İnsanlar var, insancıklar var, insan görünüm yaratıklar var. O yüzden ben her zaman niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok şükür şu ana kadar hani arada böyle çok böyle minik minik çatlaklar olsa da, ki onların amaçları farklı oluyor zaten. Çok böyle binde bir ama, yani öyle söyleyeyim. Hep böyle kaliteli, düzgün, konuşması düzgün, üslubu düzgün, merhametli insanlara denk geldim her zaman. Çok şükür diyelim, bu kanal içinde söylüyorum. Şimdi geçtiğimiz son yıllarda hepimiz zaten çok ağır manipülasyonlara maruz kaldık. Onlar ayrı bir konu da ben şu an kanal için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir durum var. Hani burada artık böyle bir yasaların, kuralların olabileceği, artık özgürlüğe adım atabileceğin. Çünkü şöyle bir durum var bak. Geçtiğimiz 5 yıl, 5 ay, 5 yıl öncesinde terazi burcu konuşamamış dahi olabilirsin. Yani sesin kısılamamış bile dahi
olmuş olabilir yani. Şimdi bakın 6 serisi çok keyiflidir dedim ya. 5 serisi de o kadar çok ağırdır ama aynı zamanda büyük bir öğreti vardır. İşte terazilerde o 5 serisinden çıkıp 6 serisine geçmek var. Fakat Eylül ayı böyle tam böyle bir toparladım. Yükseliyorum, yapıyorum, yaptım, yapacağım falan gibi yani böyle eksikleri de tamamlayabileceğin kendinle ilgili böyle bir ay olacak gibi gözüküyor. Yani diğer kartları görmedim. Şimdi 3 kart çok benim için anlamlı olduğu için bunların üzerine birazcık durmak istedim. Geçtiğimiz 5 yıl ve 5 aydır manipülasyonlara uğradıysan, iflasın eşiğine geldiysen terazi burcu, ne kadar iyi olursam olayım, hani çok güzelsindir, çok merhametlisindir, çok iyisindir. Fakat birileri seni değersizleştirmiştir. Sen de gitmişsindir, o kıyıda köşede oturmuşsundur. Onu kabul etmişsindir mesela. İşte burada hakkın dağıtılmasıyla ilgili bir etki var. Burada bir taraftan özgürlük varken bir taraftan sınırlar da vardır. Şimdi diyor ki bak Eylül ayında özellikle bu geçtiğimiz son 5 yıl. Şimdi bakın 5 yıl diyorum. Arkadaşlar tarotta yılların yorumunu yapabilirsiniz. Ayların yorumunu yapabilirsiniz. Sadece enerjiler değişir. Ama bu senin atmış olduğun adım durumu değiştirebilir. Farkındalığın durumu değiştirebilir. Kötü bir etki varsa orada alman gereken öğretiyi sen zaten aldıysan, anladıysan o etkiyi yaşamazsın mesela. Güzel bir etki varsa fakat o güzel bir etkiyi yaşamak için doğru adımı atmıyorsan, fesatlık çalıştırıyorsan, kötülük çalıştırıyorsan orada Rabbim onu vermeye de bilir yani. Bu şekilde ama tarotta yıllık yorumlarda yapılır. Hani bir ara insanlar şey diyorlardı ya işte tarot işte 2 dakika sonra değişir falan filan, öyle bir şey değil. Onlar da şimdi zaten başladılar yani doğruyu bulmaya. Şimdi burada diyor ki şimdi bak Eylül ayında geçtiğimiz 5 yıl öncesinde yaşadığın şeylerin artık böyle hani karşılığını vermek var. Hani bir test edileceksin sanki. Bakalım ne yaşadın, ne öğrendin, bakalım hani o sınavları verebiliyor musun gibi. Benzer testlerden geçmek var. Aynı zamanda otorite figürlerine, baskın karakterlere, patron olabilir, baba olabilir, senin üzerine baskı kurmak isteyen kişiler olabilir. Gölge tarafını alırsak, susturmak isteyen, her anlamda. Hani gereksiz kuralcılar diyelim, gereksiz yere. Hani o ışığını söndürmek isteyenler diyelim. Onların önüne set çekebilirsin Eylül ayında. Şimdi diğer kartlarımızı açalım ve devam edelim. Bu 3 kart beni çok konuşturdu. Bazen tek bir kart bile yeterli olabiliyor arkadaşlar. Bu da tarotun sihri diyebilirim. Şimdi bakın tılsım altılısı ve tılsım dörtlüsü, kupa altılısı. Şimdi bu ay kesinlikle yardım etmeyi ihmal etme. Yardımlaşma noktası senin için çok önemli olacak. Zaten sevgili terazi burcu arkadaşlarım yardımlaşmayı sever ama o da çok kilit nokta arkadaşlar. Yani her şey birbiriyle o kadar çok bağlantılı ki. Şimdi burç yorumlarında evet doğrudan enerji okumasını alıyorum. Ama yardım edersin. Şimdi bak yardım edersin, önün açılır. Ama o gün mesela o gün senin bir işin var, tamam mı? Kendinle ilgili yapman gereken bir şey var. Tekamülünle ilgili yapman gereken bir şey var. O gün belki çok parlayacaksın. O gün belki hayatında büyük bir farkındalık elde edeceksin. Biri geliyor, hiç ihtiyacı olmayan biri mesela yalanlarla dolanlarla senin önünü kesiyor, senden yardım istiyor. Sen de işini gücünü bırakıp, bütün zamanını bırakıp o kişiye yardım ediyorsun. Bu sana çok ters tepebilir. İşlerin kötüye gidebilir mesela. O yüzden kime nasıl yardım ettiğimiz, ne zaman yardım ettiğimiz o kadar çok önemli ki arkadaşlar. İşte her burç yorumunda söylemeye çalışıyorum. Her şey birbiriyle çok ama çok bağlantılı. Bunları atlamayalım. Yardım yaparsın, önün açılır ama kendinden fedakarlık ediyorsan, kendinden kısıyorsan ve hiç ihtiyacı olmayan biri hadi ya yapayım geçsin diyorsan mesela o da senin işini engeller gibi yani. Çok hassas konular bunlar arkadaşlar. O yüzden hani ne diyoruz? Günün sonunda yapman gereken şey ne? Kalbine sormak. Kalbine sormak terazi burcu. Ama işte o minnoş tarafında çok fazla kullanmaman çok önemli. Şimdi bakalım kartları açalım ve devam edelim. Burada eski konular ve eski aşklar var. Ayın ilk yarısı eski aşk. Özellikle geçtiğimiz 6, bakın altılı variler, 6 sene öncesi. 2016 yılları ve sonrası diyebilirim hatta arkadaşlar. Böyle çok eski ruh eşi bağlantını hissettiğin ilişkiler, böyle eski ilişkilerin, eski işlerin, eski yaşantın ayın ilk yarısı onuna kadar böyle bir gözünde canlanabilir terazi burcu. Bir şeylerin idrak edebilirsin. Eğer haksızlık yaptığın bir şey varsa evet ben buna böyle bir şey yapmıştım, böyle bir şey söylemiştim. Ben bununla bu yüzden karşılaşmışım deyip farkındalık yaşayabilirsin. Eski konular, tamamlanması gereken şeyler nedense böyle bir eski taması sende baskın
baskın diyebilirim. Ayın 10'u senin için çok daha berrak olacak gibi gözüküyor. Özellikle aileyle ilgili. Şimdi kupa onusu şuraya bir alalım. Aileyle ilgili konular, ailede çözülmesi gereken konular, para konuları, miraslı konular, halledilmesi gereken pek çok konu. Özellikle ailede hava grubundan biri varsa, Kova, Terazi, İkizler senin gibi. Fakat daha çok gölge tarafını kullanan kişiler, aileyi barındıran eski konuların tekrar böyle gündeme gelip toparlanması var ve burada yaşayacağın bazı farkındalıklar var, fark edişler var diyor. Çünkü burayla ilgili artık bir terazi set çekiyorsun. Kariyerin olsun, geçmiş olsun, az önce anlattığım tüm konularla ilgili. Artık diyor ki terazi ayın 10'undan sonra, tarotta arkadaşlar tarih veriyorum ama her zaman söylüyorum. Bakın 16 da olabilir. Bakın 6-10. Her zaman diyorum ya 5 artı 5 eksi olarak alın. Çünkü doğrudan enerji okuması. Tamam mı? Burada artık net bir karar vereceksin sevgili terazi burcu, bunu söylüyor. Artık hani böyle bir set çekme. Yani artık burada bir yeter dediğim bir durum var diyebilirim. Bakalım. Açalım kartların hepsini kadersel. Yani kadersel olarak hayatında çok önemli değişimler olacak. Şöyle bir alalım. Mahkeme karşısı. Yani burada artık bir şeylerin sonu gelmiş ve bir şeyler senin için değişmeye başlıyor. Birazdan hani zaten yorumlayacağım kartları ama şimdilik sadece üzerinden geçiyorum. Bir şeyler değişmeye başlıyor. Farkındalığın çok artacak. Kadersel olarak şansları, nasipleri ve o tutukluluktan açıklığa çıkma ile ilgili enerjiler senin için çalışıyor olacak. Kupa dörtlüsü, bak özellikle etrafında terazi burcu seni baskılayan kişiler varsa bunların manipülasyonlarına gelmemeye dikkat et. İlk yarısı. İlk yarısı hatta bazı tartışmalar, bazı münakaşalar olabilir, bazı yüzleşmeler olabilir. Özellikle ayın ilk yarısı fırsatları göremeyebilirsin, küstüm, oynamıyorum diyebilirsin. Halsizim, yorgunum, kırgınım, üzgünüm, ağlamak istiyorum gibi bu tarz enerjiler seni çok pasif edebilir, içe kapatabilir. Kupa dörtlüsünü zaten şöyle bir kulağından çekmek isterim her zaman arkadaşlar. Bu enerjilere karşı dikkat et. Özellikle ayın ilk yarısı. Aile içinde bakın arkadaşlar, yine burada tılsım olmusu verdi. Karıştıralım. Ama burası tatlıya bağlanacak. Sadece ayın 10'una kadar bir dikkat et sevgili terazi burcu. Ateş gruplarını verdi. Kupa ikilisi. Kraliçesi. Şuradan bir tane daha alalım ve yorumunu devam ettirelim. Bağımlılıkları olan arkadaşlarım aynı şekilde. Şimdi onları zaten dikkat etmen gereken, bakın yine 6 serisinden gelenler çok oldu yani. Para, su, ateş geldi arkadaşlar. Şimdi terazi burcu ayın 10'una kadar dediğim gibi tartışma, münakaşa, bunlara birazcık dikkat et. Bir diğer etki, hani o uyarıları yaptım zaten ama böyle birazcık ağlamaklı olabilirsin açıkçası. Hatta sesin kısılabilir, boğaz bölgesiyle ilgili ağrılar yaşayabilirsin. Ve de bağımlılıklar arkadaşlar, her türlü bağımlılıklar. Aileye karşı bağımlılıklar, aile içindeki birine, işte kardeşim vardır, onun iş hayatını düşünüyorsundur, başka şeylerdir, çocuğun vardır, çocuğunun geleceği, aileyle ilgili konular, ailede işte birilerinin maddi manevi sorumluluğunu yüklemen, kendi bundan dolayı çok böyle gereksiz bağımlılıkların olabilir, aşırı yeme gibi konular ayın ilk yarısına kadar. Herhangi bir bağımlılık arkadaşlar, anladınız siz, yani bunlar olabilir. Bunlardan uzak durmak için çok şanslı olacaksın. Özellikle 6'sından sonra ve 10'undan sonraki süreçte 6 ve 10. Bazılarınız için en geç 20 arkadaşlar. 10, 20 tamam. Burayla ilgili artık bir net karar alacaksın. Bağımlılıkların varsa, sana zarar veren, tükettiğin şeyler varsa, takıntıların varsa, bağımlılık çalıştırdığın pek çok şey varsa bunları bırakmak için kesinlikle sağlıklı bir ay olacak. Kilo alıp vermek olabilir, dış görünüşünle ilgili bir şeyler olabilir. İşte kendine böyle spor aletleri alabilirsin, masaj aletleri alabilirsin. Aklıma böyle nasıl şeyler geldi biliyor musun? Değnekleri görünce, hani böyle tahtalarla yapılan şeyler olur ya, vücudumuzda işte bacaklarımızda, kollarımızda kan dolaşımını arttırmak için kullananlar var mı bilmiyorum da ben çok seviyorum öyle şeyleri. Var ya arkadaşlar, isimlerini unuttum. Hani kan dolaşımını sağlıyor. Bacaklar, sırt bölgesi, işte kollar falan. Hani bu tarz böyle aletler alabilirsin mesela. Bakım ürünleri falan alabilirsin. Yeme içme alışkanlığı değiştirebilirsin. Bağımlılıklarından kurtulabilirsin. Böyle ekstra kendine özen verebileceğin bir süreç olacak. Şimdi eklem ağrılarına ve kas kemik rahatsızlıklarına birazcık dikkat et ama ondan da ziyade duygusal olarak inişli çıkışlı olabileceğin, özellikle ilk yarısı inişli çıkışlı olabileceğin bir süreç olacak. Bu Eylül ayındaki en çok hoşuma giden konu ne biliyor musun? Pek çok terazi burcu annesiyle olan ilişkisini şifalandıracak ve bu da onun kariyer hayatını çok etkileyecek. Anneyle olan ilişki,
Hani öyle böyle enteresan şeyler yaşayabilirsin ki, örneğin mesela şu ana kadar hiç çamaşır yıkamamışsındır. Hiç çamaşır yıkamamışsındır ya da işte evindesin artık, hani işte ailenden ayrı yaşıyorsun falan. Hani böyle bazı aksaklıklar olabilir. İşte atıyorum çamaşır makinesi bozuldu. Bakarsın orada bir şeyle ilgilenirsin, dersin ki ya ben annemi şu konuyla ilgili suçluyordum ama aslında ne kadar çok sıkıntılar yaşamış gibi gibi. İşte o böyle hani anneyle ilgili temalar çok baskınlık verecek ya. İşte ne bileyim, annene haksızlık yaptığın konu vardır, dersin ki ya bu kadıncağız hani nelere maruz kalmış, neleri başarmış, aslında ne kadar güçlüymüş. İşte o kadar çok baskılanmasına rağmen ya da herkes kendi hayatına göre alsın. Ben örnek vermeye çalışıyorum. Buralarla ilgili bir şeyler şifalanacak. Yani anneye karşı kızgınlık varsa, babaya karşı kızgınlık varsa, baba zaten hani orası bir kapanıyor da varsa bunlar bir şifalanacak ve bu da sana bereket getirecek, onu söyleyeyim. Aşk hayatınla ilgili blokajlar varsa bunlar kalkmaya başlıyor olacak. Kariyerinle ilgili blokajlar varsa bunlar kalkmaya başlıyor olacak. Aile ile ilgili temalar şifalanıyor arkadaşlar. En çok hoşuma giden şey bu. Ve özellikle ayın 10'undan sonra, 14'ünden sonra, 20'sinden sonra bazılarınız için bir şeyler böyle o kadar çok yerine oturacak ki, yarısından sonra bakın. O kadar çok yerine oturacak ki tak 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 tak, bu bundanmış, şu şundanmış, bu dengesizliğin sebebi buymuş. Böyle bütün dengesizliklerin, sıkıntıların bitmeye başladığını göreceksin. Ve burada ayın daha ilk başı kariyerinle ilgili, bak 6'sına kadar olan süreç, 2 Eylül'de izleyeceksin. Belki daha sonra izleyeceksin, bilmiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım kayıt ediyor. Tekrar ay ortasında izliyorlar arkadaşlar. Neye dikkat etmeliyim, ne oldu, ne olmadı gibi gibi. Hani o enerjileri yakalamak için. Şimdi burada kariyerle ilgili bir şey başlatıyorsun daha ayın ilk başında. Fakat şöyle bir durum var. Parayla ilgili ay genelinde aslında şanslısın. Fakat para geldiği gibi gidebilir. Bak ayın ilk haftası. Kariyerle ilgili bir şey başlatıyorsun. Önünde çıkan bir engel, bir masraf, ani beklenmedik bir kayıp olabilir. İşte bir projen, bir fikrin iptal olabilir. Ya da işte sen kendin bir şeye başlarsın, bir projeye başlarsın, yırtıp atarsın mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani burada böyle birazcık bir aksaklıklar olabilir. O yüzden ilk hafta özellikle temkinli ve tedbirli olmanda fayda var. Zaten ayın ilk yarısı pek çok taşlar yerine oturacak. Sevdiğini düşündüğün ya da aile gibi gördüğün kişilerin gerçek yüzlerini görebilirsin. İlk hafta böyle başlayacağım derken parayla ilgili de bir kıtlık. Ay küçücük bir şey kaldı, bunu korumam lazım. İşte şu kaldı, bunu korumam lazım derken geçmişte aile bağlantılarının olduğu, aile gibi gördüğün, bakın kupa altılısı, kupa onlusu, aile gibi gördüğün, seni aile gibi gören, aynı zamanda ruh ailelerin, İşte ne bileyim, bu birlikte eğitim grubu olabilir, başka şeyler olabilir. Bu kişilerden destek almak var. Destek almak var. Maddi manevi destek görmek var. Bu çok güzel. Ama yine de maddi konularda ilk hafta özellikle tedbirli olursan çok sağlıklı olur senin için. Şimdi bunun dışında bazı alavere dalavere durumları var sevgili Terazi burcu. Eylül ayında buna da dikkat et. Özellikle 13'üne kadar olan süreç arkadaşlar. Emeğini çalanlar, hırsızlık yapanlar, kurnazlık yapanlar, yüzünü gülüp arkandan iş çevirenler. Şaşırdık mı? Şaşırmadık arkadaşlar. Her zamanki gibi. Burada diyor ki bak, burada fikirlerini tutman lazım, projelerini tutman lazım. Enerjini kime ve neye harcayacağına dikkat etmen lazım. Bugün mesela yapman gereken işlerin var, yapman gereken projelerin var. Biri seni sinirlendirebilir. Bütün enerjin oraya gidebilir. Bütün günün mahvolabilir. Buna çok dikkat et diyor. Asla uyma. Sadece kendine, işine odaklan. Bazı böyle arkadan dönen işler var. Zaten sen bunları hissedeceksin. Motivasyonunu etkileyebilir. Bunu düşürmemeye dikkat et. Daha çok böyle bir izole olmak, işte fikirlerini, projelerini, hayatla ilgili, yaşamla ilgili, geleceğinle ilgili oluşturduğun planlarını birazcık kendi içinde saklaman senin için çok önemli. Ama zaten sen burada çok sabırlısın. Yani ay genelinde o kadar sabırlısın ki ve arkadaşlar maneviyatın çok artacak. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Bak şimdi, bir şeylerden kurtuldum derken ağır enerjiler seni tekrar bir yokluyor. Aslında burada bir testten geçiyorsun. Sistem diyor ki hani bakalım önceki aldığın derslerden ne çıkarttın gibi. Orada sen bunu fark ediyorsun. Diyeceksin ki ben bu oyuna gelmiyorum. Enerjimi düşürmüyorum. Ne yapacağımı biliyorum ve akıştayım. Sisteme güveniyorum. Rabbime güveniyorum. Sabırlıyım. Noktasına geldiğinde başarı senin olacak. Bu güzel.
Tartışmalara dikkat et. Ani çıkabilecek olan kurallar, engeller, bunlara karşı dikkat et. Ama ayın sonunda kesinlikle çok desteklisin. Daha çok ben senin bu ay maddi konularla ilgili önemli başlangıçlar gerçekleştirebileceğini, burada hani atın üzerine, yani klasik tarot ötesinde biliyorsunuz asa altılısını, atın üzerine çıkıp zafer ilan edeceğini, gerçekten bolluğunun, bereketinin çok artabileceği bir süreç olacak. Ama burada çıkarcı insanların gerçek yüzleriyle karşılaşacaksın. İşte o minnoş minnoş gözüküp de aslında ne kadar çıkarcı olduklarını, önce kendi çıkarlarını öne koyduklarını ve senin birazcık güler yüzünü gördüklerinde seni aşağıya çekenleri, bunları böyle bir fark edeceksin. Burada artık diyeceksin ki ben artık kendi çıkarlarımı düşünüyorum. Küçük büyük, bak az önce verdiğim örnekler için de geçerli. Kremler almak, işte kendini yemek yemeye götürebilirsin mesela. Kendine tatlı ısmarlayabilirsin gibi gibi. Yani kendine artık burada her anlamda maddi manevi kendime yatırım yapacağım dediğim bir durum var. Çünkü neden biliyor musun? Burada çok yakın bile olsa, aile içinden bile olsa, hani sen o kadar çalışıyorsun, çabalıyorsun, emek sarf ediyorsun. Çok fazla bir şey veriyorsun mesela. Zaman veriyorsun, para veriyorsun, onu bunu veriyorsun. O sana böyle affedersin yem atar gibi küçücük bir şey sunuyor. Orada o bak gördün mü ben ne kadar fedakarımmış gibi yaratıyor. Yani burada gerçekten ciddi anlamda artık o sınırların oluşması lazım. Çünkü bazılarınızın arkadaşlar sinirleri gerçekten çok oynamış olabilir. Hani en başta demiştim ya kemiklerle ilgili rahatsızlıklar olabilir diye. Hani böyle bir ellerim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor gibi bir şey olabilir açıkçası. Terazi burcu böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında yani burada artık kesinlikle senin için bir başarı var. Onda bir sıkıntı yok. Dikkat etmen gereken şeyleri söyledim. Artık kendi sınırlarını oluşturabileceğin ve kendi sınırlarını oluşturduğunda hani artık diyecek yani evet hani bu akıllanmış, gözü de açılmış, tamam diyeceği bir durum var. Ama yine de burada aile içinden de bakın pek çoğunuz için. Evet aile gibi gördüklerinden destek var. Hepimizin zaten ruh aileleri de var arkadaşlar biliyorsunuz. Burada böyle engel olmak isteyen yani küçücük bir şey kavga haline bile dönebilir yani özellikle ilk yarısı. Bunlara bir dikkat edin arkadaşlar. Yani sen bir şey için, tatlı bir şey için mücadele ediyorsun. Belki senin yaptığın bir şey bütüne fayda sağlayacak. Herkese fayda sağlayacak. Senin üzerine ekstra iş çıkartıyorlar gibi. Ama sen bunun için de ekstra bir mücadele veriyorsun. Bu yüzden işte günün sonunda başarı senin. Aşk hayatınla ilgili de çok böyle hüzünlü olabilirsin. Geçmiş aşklarına gidebilirsin. Gelecek aşkların işte özellikle ruh eşi ikiz alev yolcuları böyle bir dengesizlik yaşayabilirsiniz. Ne yaşıyorum, ne hissediyorum, neyin içindeyim gibi durumlar söz konusu olabilir. Su grupları arkadaşlar balık, akrep, yengeç burçları, boğa, başak, oğlak burçları. Bu burçlarla özellikle ilişkisi olanlar, aslan, yay burcu var aynı şekilde. Bu burçlarla ilişkisi olanlar aynı enerji o şekilde akıyor. Böyle birazcık kendini depresif hissedebilirsin. Zaman zaman böyle geceleri uyuyamayabilirsin. Yalnız olmak isteyebilirsin. Ufak tefek tatsız sürprizlerle karşılaşabilirsin. Küçük bir tartışma yaşayabilirsin. Çünkü burada yaşanılması gereken yüzleşmeler var. Sen onu yaptın, ben bunu yaptım, şöyle oldu, böyle oldu gibi gibi. Yalnız olanlar için özellikle dışarıdan böyle gelecek olan tavsiyeler varsa her yeni tanıştığınız kişiye güvenmemeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kendisini olduğundan farklı gösterebilir. Yani özellikle kimse yoksa yeni biriyle tanışacaksan böyle kendisini olduğundan farklı gösterebilir. Yani böyle çok geleneklere, göreneklere uygun, adaletli, işte çok varlıklı bilmem ne bilmem ne gösterebilir. İçinden fos çıkar mesela. Ki pek çok terazi burcu zaten böyle bir yalanın içinde. Yani son yıllarda çok mücadele vermiş olabilir. Ama burada da yine artık bir farkındalık var ve doğru eşe doğru nasibe doğru gitmek var. Gerçek ruh eşine doğru koşmak var ve hatta bunu rüyanızda görebilirsiniz bakın. Kupa kraliçesi, kupa ikilisi. Rüyanda göreceksin, bir şeyleri içsel olarak hissedeceksin. Ayın 12'si civarı, 22'si civarı ve sonrası. Ne olursa olsun terazi burcu aşk hayatına ilgili de ılımlı olmayı, gerçekten o adaleti doğru sağlamaya dikkat et. Ben ne kadar verdim, o ne kadar aldı. Çünkü bazılarınız hani böyle çok yanlış anlaşılmalardan dolayı bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden o analizi iyi yap. Başkaları sizi çok yanlış etkilemiş olabilir partnerinizle ilgili. Günün sonunda bir şeyler tatlıya bağlanacak. Eğer gerçekten sıkıntılı bir şeyse bu zaten açığa çıkacak. Gerçek niyeti öğreneceksin ki pek çoğunu zaten biliyorsunuz.
Doğru kişi size rüya yoluyla da gelecek arkadaşlar ama aşk için ayrı açılım yapacağım zaten. Şimdi bakalım Rumi'den ne gelecek? Sevgili Terazi burcu için Rumi'den gelecek olan mesaj nedir arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Kadehlerin ası. Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor arkadaşlar. Çok güzel. Değneklerin süvarisi. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Bu ay Terazi burcu bir dileğin gerçekleşebilir. Gerçekten maddi olarak da manevi olarak da gerek kariyer hayatın olsun gerek aşk hayatın olsun bir dileğin, bir isteğin gerçekleşebilir Terazi burcu. Destenin altında dinarların beşlisi gelmiş. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor arkadaşlar. Bu da çok keyifli ve anlamlı bir söz oldu. Burada bir dilek gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım başka ne gelecek diyelim. Aslan ruhu, aslanım geldi. Cömert ruhlu olun. Zaten direkt para altılısıyla başlamıştık arkadaşlar. Ne demiştik? Alan el, veren el demiştik. Vaşak ruhu, hayat bir gizemdir ve sen de o gizemleri zaten çözmeye başlıyor olacaksın. Beyaz kuzgun ruhu diyor. Sihre güvenin diyor Terazi burcu. Bazılarınızda nasıl bir şey var biliyor musunuz? Böyle içsel olarak hissettiğiniz veya bildiğiniz bir partner var sanki. Ve bu kişiyle iş, eğitim ya da başka bir konu olabilir. Böyle bir alışveriş var. Hediye alışı, bir şey veriş falan. Hani bu bir adımla ya da bir sohbetle, bir alışverişle, küçük armağanlarla başlayabilecek bir ilişki var burada arkadaşlar. Ama zaten pek çok şey içsel olarak biliyorsun. Geçmişte eğer sen birilerine haksızlık yaptıysan onları da böyle bir yoğuruyorsun Terazi burcu. Ama bu kötülükten kaynaklı değil arkadaşlar söylediğim şey. Peki bu şekildeydi. Her şey bir dakika. Tamam. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.